Şu an muhtemelen rahat bir yataktasın. Battaniyenin altında, gözlerin kapalı, dünyadan tamamen kopmuş durumdasın. Belki horluyorsundur bile. Belki ağzın açık uyuyorsundur. Kimse görmüyor, sorun değil. Şimdi bu resmi bir çadıra taşı. Aranızda sadece ince bir naylon parça var. Neredeyse utanç verici derecede ince, rüzgarda hışırdayan bir kumaş. Dışarıda bir orman var. Aslanlar, ayılar, kurtlar, leoparlar, kalp atışını uzaktan duyabilen, seni 1 kilometre öteden koklayabilen, karanlıkta senden kat kat iyi gören yaratıklar. Sen ise gözlerin kapalı, hareketsiz, tamamen savunmasız yatıyorsun. Elinde silah yok, tırnağın pençe değil, karanlıkta görmüyorsun bile. Yani o an biyolojik olarak sen sadece et yığınısın. Yavaş et, sessiz et, kendini savunamayan et. Şehirde bu hiç sorun değil. Kapın kilitli, alarmın var, komşun bağırırsan duyar. Ama o güvenlik hissi çok yeni insanlık tarihinin neredeyse tamamında yoktu. Atalarımız 2 milyon yıl boyunca her gece tam da bu çıplaklıkla uyudu. Üstlerinde naylon bile yoktu. Mantıken her kamp alanı her gece açık büfeye dönmüş olmalı. Yırtıcılar sıraya girip beklemeli kim önce gidecek diye. Ama girmiyorlar. Saldırılar neredeyse hiç olmuyor. Sen her sabah gözlerini açıyorsun, sanki hiçbir şey olmamış gibi kahvaltını yapıyorsun. Peki neden? Cevap tek bir şey değil. Üst üste binen, her biri bir öncekinden daha çılgın birkaç katman var. Ve bunları öğrendiğinde bir daha karanlığa ya da kendi türüne aynı gözle bakmayacaksın. Bunu biraz daha somutlaştıralım. Bir aslan saatte 80 kilometreye kadar çıkabilir. Bir kahverengi ayı tek pençe darbesiyle seni ikiye katlayabilir. Bir kurt sürüsü bazen 30'a yakın bireyle koordineli şekilde av kuşatır ve kaçış yollarını kapatır. Sen ise elinde silah yok, bıçak yok, sivri bir çubuk bile yok. Tırnakların işe yaramaz, dişlerin düz, koklama duyun neredeyse sıfır. Karanlıkta görüş alanın 1 metreyi geçmiyor. Kağıt üzerinde atalarımız bu gezegende yaşayabilecek en kötü adaylardan biriydi. Şempanze gibi en yakın akrabamız bile bizden 3 kat güçlü, tırmanma yeteneği çok daha üstün ve yine de düzenli olarak leoparlara av oluyor. Bizim hiçbir avantajımız yoktu. Hızlı değildik, güçlü değildik, gece görmüyorduk. Duyularımıza bir bakalım. İşitme, bir kurt 2 kilometre öteden bir dalın kırılma sesini ayırt edebilir, sense yan odadaki fısıltıyı bile zor duyarsın. Koku, bir ayı. Rüzgar uygunsa seni kilometrelerce öteden fark edebilir. Sen kendi terini bile fark etmezsin. Görüş. Kedigillerin gözünde tapetum lucidum denen bir tabaka var. Karanlıkta insana göre 6 kat daha fazla ışık yakalıyor. Yani gece çöktüğünde sen kör ve sağırsın. Onlar her şeyi görüyor. Bugün modern bir insanı hiçbir alet vermeden 100 yıl önceki bir ormana bıraksan muhtemelen birkaç gün içinde ölür. Su bulamaz, hangi bitkinin zehirli olduğunu bilmez, bir hayvanı yere düşürecek kadar dayanıklı koşamaz. Yine de buradayız. Onlar yok, biz varız. Bu çelişkiyi çözmek için önce yaygın bir yanlış inancı yıkmamız gerekiyor. Çoğu insan yırtıcı hayvanları pervasız katiller sanır. Filmlerde hep böyle gösterilirler, önüne çıkan her şeye saldıran durdurulamaz makineler. Ama gerçek tam tersi. Büyük yırtıcılar, hayvanlar aleminde en temkinli, en hesapçı yaratıklar arasındadır. Çünkü bir aslanın sağlık sigortası yok. Bir kurdun hastalık izni yok. Kırık bir bacak, derin bir ısırık yarası, hasar görmüş bir göz vahşi doğada bunlar genelde yavaş bir ölüm cezası demek. Yani her saldırı kararı aslında soğukkanlı bir risk hesabı. Bu hesap 3 soruya dayanıyor. Birincisi tanıdıklık. Bir yırtıcı en çok bildiği avına saldırır bir geyiğin nasıl koştuğunu, nereden kaçacağını yüzlerce kez izlemiştir. Ama bir insanın ne yapacağını bilmiyor. Çığlık atabilirsin, yanında alet olabilir, başka insanlar gelebilir. Bu belirsizlik bir yırtıcı için kocaman bir kırmızı bayrak. İkincisi boyut. 2 ayak üzerinde dururken aslında oldukça büyük ve dik görünürsün. Araştırmacılar dik duruşun başlı başına bir tehdit gösterisi gibi okunduğunu fark etti goriller tam da bu yüzden tehdit ederken arka ayaklarına kalkar. Uykuda bile insan silüeti, kolay av sinyali vermez. Üçüncüsü, belki de en can alıcısı, neden uğraşsın ki? Sağlıklı bir ekosistemde her zaman daha kolay seçenekler vardır tanıdık. Kalıba uyan bir geyik ya da tavşan dururken garip ve potansiyel olarak tehlikeli bir şeyin peşine düşmek mantıksız. Risk, ödül dengesi tutmuyor. Bunu bir tüccarın gözünden düşün. Elinde garanti kar getiren bir ürün varken hiç tanımadığı riskli bir yatırıma neden girsin? Doğada aynı mantıkla işliyor. Ama asıl çılgın kısım şimdi başlıyor.
2019 yılında Kaliforniya'daki UZ Santa Cruz Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi Santa Cruz Dağları'nda ilginç bir deney yaptı. Doğada serbest dolaşan pumaların, yani dağ aslanlarının yanına gizli hoparlörler yerleştirdiler ve sıradan insan sesleri çaldılar. Bağırış yok, tehdit yok. Sadece sohbet eden insanlar. Neredeyse bir podcast kaydı gibi. Pumalar kaçtı. Üstelik köpek havlaması duyduklarında kaçtıkları hızla bazen ondan da hızlı kaçtılar. Bunlar tam yetişkin bir geyiği saniyeler içinde devirebilen, bir yamacı avıyla birlikte sürükleyebilen hayvanlar ve bir insan sohbeti duyup kaçtılar. Asıl şaşırtıcı kısmı ise şu. Bazı pumalar henüz bitirmedikleri bir avı, kendi öldürdükleri bir geyiği üstünde duruyorken sahada bırakıp uzaklaştı. Bu, hayatta kalma açısından inanılmaz bir maliyet. O avı yakalamak için harcanan enerji telafi edilmiyor. Aç kalmaya devam ediyorlar. Yine de insan sesini duymanın verdiği rahatsızlık açlığın maliyetinden daha ağır bastı. Bu tek bir bölgeye özgü de değil. Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda aslanlar insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hareketlerini belirgin şekilde azaltıyor. Hindistan'da kaplanlar tam ortasında bulundukları birinci sınıf yaşam alanlarına rağmen köylere geniş bir mesafe bırakıyor. Amazon'daki jaguarlar insanların düzenli olarak bulunduğu noktalardan kaçınacak şekilde rotalarını değiştiriyor. Bu içgüdü değil. Bu on binlerce yıllık genetik bir uyarı sistemi. Düşünsene, yeryüzünün en tepesindeki avcılardan biri sadece bir insan sesi duyunca kendi avından vazgeçip arkasına bile bakmadan kaçıyor. Bu sonraki uydurma gibi gelecek uyarayım. Bu korku aslında bir metafor değil. Gerçek, kelimenin tam anlamıyla genetik. İnsanlar yaklaşık 2 milyon yıldır aktif avcı. Mamutları yok oluşa sürükledik. Dev tembel hayvanlar, yünlü gergedanlar, kılıç dişli kediler, mağara ayıları buzul çağlarını atlatmış türler, insanlar topraklarına ulaştıktan birkaç bin yıl içinde ortadan kalktı. Kuzey Amerika'da kurtları kıtanın neredeyse tamamından sildik. Pumaları kıtanın doğu yarısından tamamen yok ettik. Yüzyıllar boyunca yırtıcıları o kadar sistemli avladık, tuzağa düşürdük ve zehirledik ki bugün yaşayan bireyler bizim etrafımızda en dikkatli davranmış atalarının torunları. Bu mecaz değil, doğal seçilim. İnsana fazla cesurca yaklaşan aslanlar öldürüldü. İnsan yerleşimlerine musallat olan kurtlar avlandı. Mesafesini koruyan, insanı bir tehdit gibi gören yırtıcılar hayatta kaldı, üredi ve bu temkini yavrularına aktardı. Bu döngü tek bir nesilde değil, yüzlerce nesil boyunca tekrar tekrar işledi. Her seferinde en cesur bireyler elendi, en temkinli bireyler hayatta kaldı. Binlerce nesil sonra bu temkin artık biyolojik bir refleks. İçgüdünün ta kendisi. Bir leopar senin kokunu aldığında sinir sisteminde çok eski bir alarm çalıyor. Dikkatli ol, o şeyle uğraşma, devam et. Bunu şöyle düşün. Bir köyde yüzyıllarca her cesur kurt vurulmuş, her çekingen kurt hayatta kalmışsa, o köyün etrafında kalan kurt popülasyonu zamanla baştan aşağı çekingen bir popülasyon olur. Genetik havuz değişir. Sen kişisel olarak hiçbir kurt öldürmedin. Ama atalarının binlerce yıllık baskısı bugün karşına çıkabilecek her yırtıcının davranışını önceden şekillendirmiş durumda. Şimdi koku konusuna gelelim. Çünkü çoğu belgeselin atladığı kısım tam burası. Bir yırtıcının en güçlü silahı gözü değil burnu. Bir ayının koku alma duyusu bir tazınınkinden yaklaşık 7 kat güçlü. Bir kurt uygun rüzgar koşullarında bir kokuyu neredeyse 3 kilometre öteden algılayabiliyor. Büyük kedilerin ağız çatısında Jacobson organı denen özel bir yapı var. Havayı adeta tadarak kimyasal bilgi okuyorlar. Peki bu burunlar uyuyan bir insana ne diyor? Garip, çok garip. Üzerinde naylon ve polyester gibi sentetik kumaş kokuları var. Saatler önce yenen yemeğin kalıntısı, çantadaki atıştırmalık, sabun, şampuan, güneş kremi, böcek spreyi, doğada hiçbir karşılığı olmayan tuhaf bir kimyasal kokteyl. Bütün bunların altında, derinlerde bir primat kokusu var. Ama bu da yeterli değil. Bir kurdun av içgüdüsü belirli bir kalıba göre ayarlanmıştır. Tırnaklı hayvanların hareket biçimi, geyiğin koşma ritmi, tavşanın sıçrama deseni. Sen o kalıba uymuyorsun. Sen sistemin dışındasın. Bir anomalisin. İlginç olan şu. Eğitilmiş arama köpekleri bir çadırın içinde uyuyan bir insanı kapalı kapı arkasından bile saniyeler içinde tespit edebiliyor. Yani yırtıcılar seni göremese de mükemmel şekilde biliyor. Ama bilmek başka, av olarak tanımak başka. Tıpkı bir alarmı duyup da ne olduğunu anlamadan tetikte beklemek gibi sistem seni fark ediyor ama sınıflandıramıyor. Ve çoğu yırtıcı için bilinmeyen şey saldırı sebebi değil, kaçınma sebebidir.
Ve işte burası daha da ilginçleşiyor. İnsanlığın bulduğu en eski ve en etkili silah aslında bir mızrak değildi, ateşti. Güney Afrika'daki Wonderwerk mağarasında yaklaşık 1 milyon yıllık kontrollü ateş izleri bulundu, kül katmanları, yanmış kemikler, ocak çukurları ve fark ettiğimiz şey şu: ateş korkusu neredeyse tüm kara hayvanlarında evrensel ve doğuştan gelen bir tepki. Öğrenilmiş bir davranış değil. Hiç ateş görmemiş, laboratuvar ortamında büyütülmüş hayvanlar bile sadece duman kokusunu alınca kaçınma tepkisi gösteriyor. Bu evrim kodunun o kadar derinine işlemiş ki neredeyse kapatılamıyor. Bir kamp ateşi yaklaşık 9-10 metre çapında görünmez bir güvenli bölge oluşturur. Yırtıcılar bu çembere neredeyse hiç girmez. Bugün bile Afrika'daki aslanların ateşten kaçındığı saha gözlemleriyle defalarca doğrulandı. Atalarımız bunu tarımdan da, çanak çömlekten de, yazıdan da önce keşfetti. Ateş sadece ısınmak için değildi. Muhtemelen bilinçli olarak fark etmeden bile bir caydırıcı olarak işliyordu. Karanlığa attığı o turuncu ışık ormana açık bir mesaj gönderiyordu. Burada ateşi kontrol eden bir şey var. Ona yaklaşma. Ve o mesaj o kadar uzun süre tekrarlandı ki artık çözülmesine bile gerek kalmadı. Otomatik bir kaçınma tetikleyicisine dönüştü. Tıpkı bugün bir alarm sesinin senin için anında tehlike anlamına gelmesi gibi, ama yüz binlerce yıl önce yazılmış bir versiyonu. Düşünsene, ateş icat edildiğinde insanlık henüz tarımı, çanak çömleği, hatta konuşmayı bile tam anlamıyla geliştirmemişti. Ama bir avuç köz, geceyi gündüze çeviren ve seni koruyan ilk teknoloji olarak çoktan işe yarıyordu. Bugün hala bir kamp ateşinin etrafında oturduğunda hissettiğin o tuhaf huzur tam olarak bu yüzden var. Ama asıl can alıcı kısmı en sona sakladım. Çünkü kuralın kendisi kadar kuralın bozulduğu istisnai anlar da çok şey anlatıyor ve bu kısım biraz rahatsız edici. 1898 yılında bugünkü Kenya'da Savo bölgesinde demiryolu inşaatında çalışan işçiler 9 ay boyunca 2 erkek aslan tarafından avlandı. Kayıtlar tartışmalı. Bazı kaynaklar 35, bazıları 135 işçiden bahsediyor ve sayı yıllar içinde efsaneleşerek büyümüş olabilir. Ama her iki rakam da korkunç. Ve bu aslanlar sıradan değildi. İkisi de yelesizdi, bu atipik bir özellik, ve biri ciddi diş hasarı taşıyordu, yani normal avını. Yani hızlı koşan tırnaklı hayvanları avlayamayacak durumdaydı. Hindistan ve Nepal'de 1900'lerin başında kayıtlara göre tahminen 436 ölümle ilişkilendirilen Champavat kaplanı da aynı örüntüyü gösteriyor. Avcı Jim Corbett hayvanı sonunda etkisiz hale getirdiğinde daha önce ağzından vurulduğunu, 2 köpek dişinin kırık olduğunu keşfetti. Doğal avını yakalayamayan hayvan, yaralanma ve insan yerleşimlerinin yayılmasıyla fiziksel olarak yakalayabildiği tek av olan insana yönelmişti. Sao işçileri geceleri akasya dikenlerinden örülmüş çitlerle, boma denen barikatlarla kendilerini korumaya çalıştı. Ateş yaktılar, nöbet tuttular. Yine de 2 aslan engelleri aşıp çadırları tek tek ziyaret etti. Tam da kuralın geçerli olmadığı istisnai bir durumdu bu. Bu örüntü kayıtlı neredeyse her büyük yırtıcı saldırısında tekrarlanıyor. Yaralı bir hayvan, normal avını avlayamayan bir hayvan ya da turistler tarafından beslenip insanı tehlikeden çok yiyecekle özdeşleştirmeye başlamış bir hayvan. Yani kural neredeyse evrensel şekilde geçerli. Ekosistem sağlamken, yırtıcı sağlıklıyken ve insanlar yiyecek bırakıp ateşi söndürerek normal sinyalleri bozmadığında sistem çalışıyor. Peki sen uyurken gerçekten bu kadar savunmasız mısın? Modern bilim bunu da test etti ve sonuç biraz şaşırtıcı çıktı. Uyku tek bir kapalı kutu değil, derin uyku ile daha hafif evreler arasında döngüler halinde ilerliyor. Araştırmacılar özellikle hafif uyku evrelerinde beynin çevreyi izlemeye devam ettiğini buldu. Buna bilim insanları nöbetçi fonksiyonu diyor. Tanıdık olmayan bir ses, bir dalın kırılma sesi, havadaki ani bir koku değişimi seni tanıdık seslerden çok daha hızlı uyanışa çekiyor. Beyin uyurken bile gelen duysal verileri sessizce filtreliyor ve bu normal değil etiketini taşıyanları öne çıkarıyor. Bu rastgele değil. Tarih boyunca çok derin uyuyan, gece tehditlerine zamanında tepki veremeyen atalarımız hayatta kalamadı. Hafif uyuyanlar, saniyeler içinde uykudan ayağa kalkabilenler hayatta kaldı ve genlerini bize bıraktı. Yüz binlerce yıl boyunca bu seçilim devam etti ve insan uykusu çoğu büyük memeliden daha kısa döngülerle, daha hafif kalacak şekilde ince ayarlandı. Bunu bugün hala görebilirsin. Yeni anne babalar tüm gece şehir gürültüsünden, trafik sesinden uyanmaz ama bebeğin en hafif ağlaması onları derin uykudan saniyeler içinde fırlatır. Beyin orada da aynı şeyi yapıyor. Tanıdık gürültüyü eliyor, önemli diye etiketlediği sinyale anında tepki veriyor. Aynı mekanizma
On binlerce yıl önce bir dal kırılma sesiyle çalışıyordu. Bugün bir bebek ağlamasıyla çalışıyor. Donanım aynı. Sadece tetikleyici değişti. Yani sen kendini tamamen çaresiz hissetsen de aslında oldukça sofistike bir erken uyarı sistemi çalıştırıyorsun. Mükemmel değil ama orada. İşte bu yüzden bugün hala kampta, ıssız bir evde ya da karanlık bir sokakta o tuhaf, açıklayamadığın tetikte olma hissini yaşıyorsun. Beynin hala taş devri yazılımıyla çalışıyor. Çıtırtıyı, gölgeyi, beklenmedik sessizliği fark ediyor, sen farkında bile olmadan. Bu yüzden boş bir evde merdivenlerden inerken arkanı dönüp bakma isteği duyarsın. Mantıken hiçbir tehlike yok ama o eski alarm sistemi hala çalışıyor. Bir kamp ateşinin ya da bir gece lambasının yanında neden bu kadar güvende hissettiğini hiç düşündün mü? O his içgüdü değil, miras. Grup halinde uyumayı tek başına bir otel odasından çok, arkadaşlarınla bir kamp gecesini daha rahat bulman da aynı yerden geliyor. Çünkü yalnız birey kolay av, kalabalık ise risk demek yırtıcı beyninde bile böyle kodlanmış. Bir antilop sürünün ortasındayken kenarındaki bir antiloptan çok daha güvendedir. Bir balık okulu ortasındayken kıyıdaki balıktan çok daha güvendedir. Yırtıcılar avlanırken her zaman ayrışmayı arar. Geriden kalanı, sürüden kopanı, yalnız kalanı. Uyuyan bir grup insan ise tam tersi bir sinyal verir, biri uyanıp ses çıkardığında diğerlerinin de uyanacağı bir kolektif savunma. Bu, temiz ve düşük riskli bir av arayan bir yırtıcı için son derece itici. Ve burada gerçekten zihin bükücü bir kısım var. Aynı 2019 UC Santa Cruz çalışması pumaların insandan korktuğunu belgelemekle kalmadı. Bu korkunun tüm besin ağı boyunca yayıldığını da gösterdi. Pumalar insan etkinliğinin olduğu bölgelerden kaçındığında o bölgelerdeki geyik nüfusu artıyor. Artan geyik nüfusu bitki örtüsünü aşırı otluyor. Aynı zamanda çakal, vaşak, tilki gibi orta boy yırtıcılar da insandan kaçındığı için onların normalde kontrol ettiği kemirgen nüfusu büyümeye başlıyor. Yani senin hiçbir doğrudan temasın olmadan sadece orada olman, kıtadaki her yırtıcı katmanının davranışını değiştiriyor. Tek bir tür, tek bir miras korku tüm yaşayan dünyada dalga dalga yayılıyor. Geri çekilip bakınca ortaya çıkan tablo şu: sen ya da ben bu silahları icat etmedik, onları miras aldık. On binlerce nesil boyunca gece hayatta kalan her ata sana biraz daha temkin, biraz daha hafif bir uyku, ateşe karşı biraz daha fazla güven bıraktı. Hiçbiri bunu senin için yapmadı. Sadece kendi gecelerinde hayatta kalmaya çalıştılar. Ama her biri fark etmeden bugün senin içinde taşıdığın görünmez bir zırh ördü. Sen aslında ateşi keşfeden, sesiyle bile bir pumayı kaçırtabilen, 10 binlerce kuşaklık başarılı bir hayatta kalma deneyinin son ve en şanslı satırısın. 2 milyon yıl boyunca her tek bir gece bile yanlış gidebilirdi tek bir ata, tek bir kötü gece ve sen burada olmazdın. Ama olmadı. Hepsi sabaha çıktı. Belki de en güzel kısmı şu: sen bunu hiç düşünmeden, hiç çaba harcamadan taşıyorsun. Tetikte olma hissin, ateşin etrafındaki rahatlığın, geceleri grup halinde olmayı tercih etmen hiçbiri senin seçimin değil. Hepsi sana miras kaldı, sessizce, kuşaktan kuşağa, tek bir gün bile aksamadan. Bir dahaki sefere bir çadırda uzanıp naylon duvarın ötesinden gelen bir sesle ürperdiğinde hatırla, o ürperti seni korkutmak için değil, korumak için orada. Atalarının sana bıraktığı en eski hediyelerden biri. Ve dışarıdaki şey içeri girmiyor. O da artık daha iyisini biliyor. Kaynakları ve daha fazla detayı açıklamada bulabilirsin.